Peki aşk ne zaman kapıyı çaldı? Ben bu konuları senin hakkında hiç bilmediğim için senden öğreneceğim şimdi. Duygu sağ olsun gene senin için küçük bir öykü kitabı hazırlamış bana. Yani eğer kitaplaştırmak istiyorsan Hiç gerek yok. hayatını sana verebilirim bunları. Ben çok basit bir insanım ya, hiç konuşuruz. Hiç öyle değil, basitlik değil bu, çok tatlı. Baksana dolu dolu yaşamışsın bu yaşa kadar. Ne kadar oldu ya? 7 sene oldu sanırım. Maşallah. Benim kahraman menajerim, biz de ben menajer değiştirmeye karar vermiştim. Kahramanla toplantıya çıktık. Yemek yedik ettik. Doğru düzgün işten bahsetmedik. Ya dedi, benim bir arkadaşım var. Kolpa grubunu biliyor musun? Onun solisti. Yani dedim, Kolpa grubunu biliyorum da hani grubu bilirsin, şarkıları ezbere bilirsin Evet. ama gözünde bilmiyorum yani, Aynen. tanımıyorum. Ya siz ne tatlı olursunuz, bir tanıştırayım ben sizi dedi. Ne tatlı olursunuz mu? Ay böyle bir matchledi bizi, hani şey, böyle bir enerjiniz bana çok yakın geliyor. Bir tanışsanıza dedi. Tanıştırdı bizi. Sonra bizim başta olmadı. Ha. Yok dedik biz, biz beraber olmaz dedik. Bir 6 ay sonra bir daha Neden bir olmaz mesajlaştık. dediniz? Aynı kafada değildik. Ben bir tık daha çocuktum Ha, ve kendime hiç güvenmiyordum. tamam. Barış da o dönem daha iş güç o şeydeydi ve açık açık da söyledi bunu zaten bana. O çok kıymetliydi benim için. Bak ben hani şu an ciddi bir şey düşünmüyorum. Dedim tamam, o zaman hani bu ille zaten bir şey olmasına gerek yok. Arkadaş da kalabiliriz Evet. yani, çok normal bir şey bu. Sonra 6 ay geçti. Tekrar bir araya geldik. Neden? Yine kahraman bir yere çıkmışlardı. Hadi gel Kahraman falan sonra diye nikah böyle. şahidi oldu diye düşünmek Oldu, istedim. aynen. Tamam, mecbur yani, olmaz çünkü olmazsa olmaz. Peki. Öyle yani. Sonra, Sonra bir 6 daha ay sonra bir araya geldiniz. bir araya geldik. Bir daha hiç kopmadık. Ne oldu? O işinde başarılı oldu. Sen 6 ayda özgüven sahibi oldun. Ne oldu mu? Ya çok garip. Normalde hani böyle şey deriz yani, böyle evlendikten sonra belki daha kapanma şey falan. Ama ben Barış sayesinde kendimi buldum mesela yani. Çok gariptir ki. Yani belki yine hani bir erkek olarak bakıyoruz, hani bir erkek sayesinde, ama aslında sevdiğin, birbirini Erkek sevdiğin sayesinde insandan gibi aynen olmuyor. değil. Yaşadığın ilişki sana iyi geliyor. Evet. Yani aslında birbirinizle birlikte yarattığınız o sinerji sana şifa oluyor bence. Bir erkeğin iyi gelme hali değil. Kadın kendini güvende hissederse, sevildiğine eminse bu iyi hissettiren bir şey. Doğru. Biz böyle öğretilerek Doğru. büyüdük yani. Keşke böyle büyümeseydik elbette. belki de. Ama böyle büyütüldük. Seviliyorsan, işte karın ya da kocan sana iyiyse, evinde huzurluysan ondan sonra daha özgürleşiyorsun hayatında. Bir kesim için bu geçerli tabii. Keşke bir yandan da keşke herkes için böyle Evet, olsa. evet. Ama bizim kafamızda bakanlar için de ben diyorum ki keşke insan başkasının sevgisi ve güveni olmaksızın kendine güvenip sevgi sevebilse. duyup çiçek açsa önce. Ama ben şunu fark ettim ki sen kendine ne kadar değer verip seversen insanlar da sana o kadar değer verip seviyor aslında. Evet. Sen belirliyorsun o Kesinlikle. değeri bir yerde. Sen yavaş yavaş mı buldun bunu? Yavaş yavaş buldum. Hala da arıyorum. O bitmiyor zaten. Hep arıyorum. Ki bu da aslında bu da çok önemli. Yani bir problem olduğunu bilip onu arama, deşme. Çünkü Kesinlikle. hepimizde bir problem var. Ya bu çok normal bir Hepimizde. şey yani. Hepimizin bir aile travması, bir şey Tabii vardır ki. mutlaka. Tabii ki. Karşı tarafa atmaktansa artık sürekli hani onun yüzünden ben böyle oldum, şunun yüzünden ben geçmişte bunu yaşadım, bunun yüzünden böyle oldum diye sen artık gelmişim. Ben 32 yaşına, ben taşımışım bunu buraya kadar. Ne gerek var? Tabii. O olay olmuş bitmiş. O yüzden şimdi böyle hep önüme bakma odaklı, kendime kıymet verme odaklı. Sağ olsun işte Barış da bu konuda çok destek tatlı. olduğu Ne için güzel. bana. Sağ olsun. var İyiyiz olsun. yani. Yani sana kıymet veren kıymetlidir. Şimdi editörümün çok merak ettiği bir soru var. Diyor ki sen şöyle bir şey söylemişsin. Kocam sahnedeyse kızlar çığlık atmazsa bir problem var. Beğenilmeyen adamı mı aldım ben koca diye. Evet, bunu Hakan sormuştu. İşte rahatsız olur musun hani böyle konserde kocana şey Bunu yapıyorlar diyemezsin. falan. Beğenilmeyen adamı mı Ya koca? ama düşünsene, o kadar yani şarkıcı çıkıyor konsere falan, duruyor böyle insanlar. Daha kötü değil mi? Ne güzel işte, çığlık az. Önemli olan kızların davranışı değil. Benim kocam bana karşı sorumlu, onun davranışı. Tabii. Ama tabii ki o da bir sanatçı olarak o flörtleşmeyi de yapması lazım seyirciyle. Yani birebir olarak demiyorum hani, bu bütün. Tabii ki. O yüzden destekliyorum. Ne Yani güzel işte. sahne alan sanatçılar, ben Tarkan konserinde yaşamıştım bunu. Harbiye Açık Hava'da tabii ki tıklım tıklım dolu ve Tarkan sahnede bir kişi, biz orada kaç kişiyiz belli değil. Arkadaşım, hepimizle flört edemezsin yani. Bu kötü anlamda söylemiyorum. Yok, çok iyi bir şey Hepimizi iyi hissettirmek, hepimize hakim olmak, tek birisin yani. Çok zor iş.
benim diyen yapamaz. O yüzden haklısın. Yani bunu yaşatıyor olması lazım hepimize. Bu sanat anlamında önemli bir şey. Şarkısını geçirmek, duyguyu geçirmek için müthiş bir performans Evet. yani. O yüzden ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama bu anlayışta bir eş oluyor olman da Barış için çok büyük bir şans. Her zaman. Ya dediğim gibi benden sorumlu olan Barış. Yani ve hayatta her şey de olabilir. Ben hiçbir zaman mesela hiçbir zaman demeyeyim de şimdi yani. Büyük konuşmayayım. Belirli bir diyorsun. şey. Haklısın. Onu çok severim mesela. Evet. Bunu yapmam belki içimden derim. Yok abi ben bunu hayatta bunu yapmam derim ama dışımdan söylemem. Çünkü nasıl bir sınava tabi tutulacağını hiç belli olmuyor yani. Gelir o söylediğin yerden vurur Sınanırsın, seni. evet. Gerek yok. Peki sırada ne var? Neler yapacaksın? Şu an bilmiyorum. Akışına bıraktım. Eskiden olsa mesela çok anksiyete sahibi bir insandım ben. Hani mesela iş bitti, ne yapacağım ben? Ben ne yapacağım? Hemen bir şeyler okumam lazım, hemen yeni bir iş bulmam lazım, durmamam lazım. Ben çünkü durunca mahvoluyorum. Bu işten sonra da dedim ki Deniz sakin olacaksın. Çok şükür hani belirli bir yere getirdim maddi manevi olarak kendimi ve şu an yine çok şükür o lüksüm var. Hani iş seçebilme Tamam. lüksüm Bu var çok uzun önemli bir süredir. şey. Madem böyle bir seçeneğin var kullan bunu kızım. Bir dur, bir kendini dinle, bir gelsin, oku, bak. Şu an o şeydeyim yani spora başladım mesela. Böyle kendimi oyalıyorum ediyorum, kendim için bir şeyler yapıyorum. Beklemedeyim açıkçası. İyi gelmiyor mu bu sana? Çok iyi geliyor. Bu söylediğin şeyler o kadar kıymetli ki bütün oyuncuların aslında bunu yapabiliyor. Ben uzun seneler yapamadım bunu bir şekilde. Evet. Hep çalışmak zorunda kaldım. Hep hani para kazanmam gerekiyordu falan da filandı. Sonra bir dönemden sonra bin şükür ben de o raddeye geldim ve bunun konforu müthiş bir şey. Gerçekten istediğin bir işe dahil olmak, zorunda kalmayıp. Ama bu da tabii hep annelerimizin de söylediği akarken doldurmakla alakalı. Evet. Çalışıp kazanırken biriktirmekle alakalı. Yani yarın yokmuş gibi harcayıp deliler gibi saçmadan biriktirince aslında çok kısa bir zamanda oyunculukta belli bir yere gelmiş herkes için geçerli bir şey bu. Artık böyle sakin, dingin. Evet ya ben biraz okuyayım, biraz seyredeyim, biraz spor yapayım. 6 ay durmayı kendime hak görüyorum ve tamam bu lükse sahibim diyebilmek insanın omurgasını dikleştiriyor. Evet. O acayip bir özgüven katıyor insana gerçekten. Evet. Yani çoğu insana kızamıyorum ben mesela. Özellikle sektöre yeni girmiş hani şey yapıyorlar ama bunu nasıl kabul etti atıyorum. Ya bilemezsin kimin o sırada ne durumda olduğunu. Onu da göz önüne almak gerekiyor bence biraz. Darısı hepimizin başına. Evet herkesin başına ama burada tabii yani çok çalışmak önemli ama birazcık da böyle parayı biriktiren bir yerde durmak önemli gibi geliyor bana işte. Sanırım bir denge lazım. Ne böyle hani ben işte ev almak için çalışacağım, araba almak için, bütün hayatını bir şey almak için Evet. çabalamak yerine hani evet hem bu da olsun hem biraz da ama keyfime de bakayım. Mesela ben şimdi yeni kazandığım parayı kendime de harcamaya başladım. Çok böyle şeydim mesela O pintiydim mecbur. kendime karşı. Olmaz. Yeni işte 30'dan sonra cilt bakımına başladım falan böyle şimdi onlara şey yapıyorum, özen gösteriyorum falan. Bir yerde kendine de hediyeler vermen gerekiyor. Hani Evet. sadece ev odaklı, araba odaklı çalışmak değil de denge sanırım. Güzel. Mutlu musun? Razı mısın kendinden? Razıyım. Kendimden razıyım ya. Yani en azından benim de hatalarım muhakkak olmuştur, olacaktır da. Ama vicdanım rahat en azından şimdi. Razıyım. Peki mesleki anlamda böyle kariyerini düşündüğünde kendine bir hedef belirledin mi? Şöyle bir şey de yapmayı mutlaka istiyorum deyip. Çünkü aslında meslekte de belirlediğin hedef biraz tavrını, yolunu, donanımını değiştirme biçimini, nereden donanımlanacaksın, ne yapacaksın ya da işte hangi ortamlarda görüneceksin, görünmeyeceksin de belirliyor ya. Oralardan bir rota çizen biri misindir yoksa geldiği gibi mi? Daha çok geldiği gibi aslında. Ama daha benden beklenmeyen şeyler yapmak istiyorum artık. Çünkü bir ön yargı var gibi düşünüyorum. Şey olarak hani bu kötüyü oynayamaz bu hani Hin kadını oynayamaz gibi bir şey var gibi hissediyorum açıkçası. Bu zamana kadar da hep çünkü böyle namus kumkumasını oynadığım için genellikle yapışmış olabilir. O yüzden biraz böyle bir yırtık. Ya her şeyi denemek istiyorum aslında. Her şeyi oynamak istiyorum. Çünkü o oyun bana çok keyif veriyor. Hoşuma gidiyor. Olmaz mı? Peki tiyatro? Tiyatroyu çok özledim.
çok özledim. Havasını ayrı özledim. O seyirciden direkt aldığın o ne denir? Kelimeyi Enerji. bulamadım. Enerjiyi çok özledim. Ama bunun için bayağı ana akıma ara vermem gerekiyor Ha, öyle diye mi diyorsun? düşünüyorum. Yok ya. Ya Bizde 150 Uraz gayet dakika. oynuyor. Nasıl beceriyor? Ben anlamıyorum ya. O adam her yerde. Uras her yerde. Uraz sen nasıl her yerdesin çocuk? Ya biz, Çabuk cevap ver biz bize. bir filmde çalışmıştık. Onda da mesela yani oradan çıktı başka bir filme gitti. Uraz tabii, inanılmaz tabii. hareketli bir insan. Yani şöyle çok planlı yapıyor her şeyini. Belki Ve evet. o planını net olarak veriyor yapım şirketine. Benim gördüğüm o sonuçta Aşık Shakespeare'de ve diyor ki benim oyun günlerim bunlar. Sahnesi belli zaten, stand-up yapıyor biliyorsun. Onları belli. Biz de burada Uraz bölümü mü Evet yapıyoruz ya, ne program oldu bu? içinde? Bana bak, Reklamını reklamını yapıyorum şu an, farkında mısın? Uraz'cığım kaşenden, Uraz'cığım kaşenden yollarsın. Ama yani yapılabiliyor, Uraz'dan görüyorum net olarak. Birebir gördüğüm için bir sürü dizide başrol Var oynayan aslında, oyuncunun evet. oyunu var. Belki ben kendimi kısıtlıyorum belki de. Hani çok Sanki uzak kaldım evet. ya. Acaba Bir korkaklık mı şu oluyor sırada belki? böyle tatlı bir oyunun provasına girişmek, o oyunu bir elde var bir yapmak mı diye bir düşündüm aslında. Bak. Bir aslında aramızda konuşmuştuk işte Devrim'le Erkan Kekay'la falan böyle. Ay, ne Kekacım güzel durmaz, olur o da diye. durmaz çünkü. O da inanılmaz. Yani O da durmaz. eşi de Cansu da öyle mesela. Evet. Durmuyorlar maşallah da yani tabii. durmayalım hiç de. Aynen. Umarım evet bunun üstüne eğilmem gerekiyor Düşünebilirsin sanırım. aslında. Aynen. İyi gelebilir sana. Belki de diyeceksin ki ben bu tiyatroda çok mutluyum. Seneye de dizi yapmıyorum. Sadece tiyatromu yapacağım. Keyfime bakacağım da Evet, diyebilirsin. evet bir konfor alanı Tabii, aslında. kesinlikle. Defterimi sana doğru uzatırken